Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmelisiniz. Nikola Tesla. Sevgili dost, bilirsin radyo frekansları belirli bir dalga boyunda yayın yapar ve yayınları alabilmek için radyomuzu doğru frekansa ayarlamamız gerekir. Hayatındaki isteklerin de tıpkı bir radyo frekansı gibidir. İsteklerine ulaşmak için doğru frekansta olman gerekiyor. Eğer radyonu doğru frekansa ayarlamazsan parazitli ya da yanlış bir istasyona dinlersin. Aynı şekilde düşüncelerin ve duyguların isteklerinle uyumlu frekansta değilse hayatına istediğin şeyleri çekemezsin. Sevgili dost, kitap özetlerinde bugün sırada Pierre Frank'ın rezonans kanunu var. Bu o kadar önemli bir kitap ki anlatılanları uyguladığın takdirde hayatın asla eskisi gibi olmayacak. Neden ya da nasıl diye düşünüyorsan, hani az önce Tesla diyordu ya, sırları çözmek istiyorsan frekans ve titreşimlere bak diye. İşte o sırlar üzerine konuşuyor olacağız. Bu kitap isteklerimizi nasıl yöneteceğimizi ve hayatımızı muhteşem hale getirmek için rezonans kanununu nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Bu arada kanun burada rastgele söylenmiyor. Yer çekimi kanunu kadar net. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Tesla'nın dediği gibi evrendeki her şeyin enerjisi, titreşimi ve frekansı var. Mevlana da benzer bir şey söylüyordu. Dünyada olabilecek her olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Şimdi rezonans kısaca titreşim demek. Frekans ise bir olayın birim zamanda, genellikle de bir saniye içinde kaç kere tekrarlandığını, yani titreştiğinin ölçümü. Yani hem bizlerin hem de kainattaki her şeyin bir frekansı var. Ve radyo örneğinde olduğu gibi benzer ya da aynı frekansta olan her şey birbirini çekiyor. Şu an durup kısa bir süre hayatını düşün lütfen. Hayatındaki maddi ve manevi her şey senin frekansınla uyumlu mu değil mi? Biraz odaklanırsan göreceksin. Kitap bize bu konuda bol bol örnekler veriyor ve ardından isteklerimizi hayatımıza nasıl çekeceğimizin yolunu öğretiyor. 2 bölümden oluşuyor ve bölümlerin alt başlıkları var. İlk bölümde enerjinin ne kadar önemli olduğuna dair bilimsel örnekler var. Onlarla başlayacağız. Sonra yöntemlere geçiyor olacağız. Burada çok güzel bir söz var. Hayatta çözümler yoktur. Hareket halinde güçler vardır. Bunları oluşturmalısınız ki çözümler peşinden gelsin. Antonio de Saint-Exupéry. Ve bilimsel çalışmalara geçmeden çok önemli bir soru var. Kim olmak istersiniz? Eğer istediğiniz kişi olabilseydiniz kim olmayı isterdiniz diyor yazar. Ya da hiç kimse size isteklerinizin gerçek dışı, aşırı saçma ya da fazla iddialı olduğunu söylemeseydi. O zaman neleri düşlemeye cesaret ederdiniz? Araştırmalar inançlarımızın sadece kendi hayatımızın değil, etrafımızdaki kişilerin bile hayatlarını etkilediğini gösteriyor. İmkansız, yalnızca onu kabullendiğimizde var olan bir şey. En yeni bilimsel bulgular düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımız sayesinde her şeyi yapabileceğimizi kesin olarak kanıtlıyor. Çünkü zamanla artan ve duygularımızı destekleyen inançlarımız güçlü bir rezonans alanı oluşturuyor. Ve bu rezonans alanı ile uyumlu olan her şey bu titreşimin etkisi altında kalıyor. Sizi istediğiniz kişi olmaktan alıkoyan nedir? Bu bence harika bir soru. Kim olmak istiyorsun sorusunu yazar Pierre Frank gençliğinden beri kendisine sorduğunu ve her defasında verdiği cevabın hayatını şekillendirdiğini söylüyor. Çünkü kim olmak istediğimize karar vermek hayatımızdaki rezonans alanını belirlememize de yardımcı oluyor. Bu sadece mantıkla değil, kalpten inanarak ve derin bir inançla isteklerimize odaklanmamızı sağlıyor. Ve kitapta çok önemli bir satır var. Her devir kendine özgü bir şekilde gelişir ve yeni sınırlar keşfeder. Bizim yapacağımız da tam olarak bu sınırları bulmaktır. Şimdi şu bahsettiğim bilimsel çalışmalara geçelim. Hatırlıyorsan az önce hayatındaki maddi ve manevi her şeyin senin frekansınla uyumlu olduğunu söylemiş ve bunu bir an düşünüp teyit etmeni istemiştim. Şimdi bunu bilimsel bir çalışmayla, hatta birkaç çalışmayla görelim. İnançlarımız dış alemimizi değiştirmeyi nasıl başarıyor? 1995 yılında Rus Bilim Akademisi'nde Vladimir Poponin ve Peter Garriev foton adı verilen ışık parçacıkları vasıtasıyla DNA'nın tutumunu incelemek istiyorlardı. Bu test serisinde vakum oluşturmak için bir borunun içindeki tüm havayı aldılar.
Artık vakumda bile kesin bir hiçlik olmadığını biliyoruz diyor burada. Yani hiçbir şeyin içi tam olarak boşaltılamıyor. Her mekanda özel aletlerle oldukça isabetli ölçülebilen fotonlar yani ışık enerjisi öyle ya da böyle kalıyor. Bu deneyde de aynı şey söz konusuydu. Başta her şey beklenildiği gibi ilerledi. Fotonlar borunun vakumunda oldukça düzensiz bir şekilde dağılmışlardı. Sonraki adımda boruya bir insan DNA'sı konuldu. Ve işte o anda çok şaşırtıcı bir şey oldu. Parçacıklar DNA'nın varlığında daha farklı sıralanmaya başlandı. Yani insan DNA'sı girdiği anda o ışık parçacıkları farklı hareket etmeye başladılar. DNA fotonların enerjisini direkt olarak etkilemişti. Sanki görünmez bir güçle fotonları boruda düzenli bir şekilde sıralamıştı. Artık bu deneyle kesinleşen bir şey vardı. İnsanın DNA'sı fiziksel dünyaya direkt olarak etki ediyor. Başka bir deyişle enerjimiz tüm dünyamızı, tüm çevremizi değiştiriyor. Başka bir araştırma Heart-Mit Enstitüsü tarafından 1992-95 yılları arasında yapılmıştı. Saf duygularımızın DNA üzerindeki etkisini keşfetmişlerdi. O kadar önemli bir çalışmaydı ki bu. Burada Glenn Ryan ve Rollin McCarthy adlı iki bilim insanı insan DNA'sı üzerinde yaptıkları araştırmalarda DNA'yı bir deney tüpünün içine yerleştiriyorlar. Daha sonra DNA çok güçlü duygulara maruz bırakılıyor. Peki DNA nasıl güçlü duygulara maruz bırakılmıştı? Her kimden alındıysa o DNA o kişiye fotoğraflar gösterildi. Duygularını değiştirebileceğini düşündükleri görüntüler gösterildi. İşte bazı şarkılar dinletildi vesaire. Kişinin duyguları değişince deney tüpünün içindeki DNA'nın davranışları değişiyordu. Ve bilim insanları bunu büyük bir hayretle karşıladılar. Çünkü o DNA artık vücutta değildi ama aradaki mesafeye rağmen o enerjiden etkileniyordu. Burada iki şey keşfedildi. Birincisi olumlu ya da olumsuz duygularımız milisaniyeler içinde vücudumuzdaki tüm hücreleri etkiliyor. İkincisi mesafelerin bir önemi yoktu. Bu deney gerçekten çok ama çok önemliydi. Zira araştırmacılar tabii birçok diğer bilim insanı da o güne kadar DNA'nın asla değiştirilemez olduğunu düşünüyorlardı. Ama deney sayesinde küçücük enerji titreşimlerinin bile böyle büyük bir güce sahip olduğu anlaşılmıştı. Daha sonra aynı enstitü bir adım daha ileri gitti. Deney tüplerine plasentadan yani anne ile bebek arasındaki oksijen besin alışverişi gibi şeyleri sağlayan yapıdan 28 DNA konuldu. Bunlar güçlü duygular hissetmeye odaklanan 28 araştırmacıya verildi. Araştırmacılar minnet, sevgi ya da şükran hissettiğinde DNA gelişiyordu. Yani bağları açılıp daha uzun hale geliyordu. Aksine tatminsizlik, korku, öfke, stres gibi duygular hissedince kısalıyor. Hatta kodlar arasındaki bağların koptuğu gözlemleniyordu. Yani DNA olumsuz duygulara küçülerek tepki veriyordu ve tekrar güzel duygulara odaklandıklarında kopan DNA tekrar birleşiyordu. Adeta inanılmazdı ve bilim insanları da aynen bu sözlerle ifade ediyorlardı duygularını. Çünkü çok büyük bir sonuç vardı ortada. Başka bir araştırma şükran ve sevgi duygularını hissedenlerin bunları hissetmeyenlere kıyasla tam 300 bin kat daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduklarını gösteriyordu. 300 bin kat. İnanılmaz bir rakam. Yani bu duygulara nasıl geleceğimizi konuşacağız. Ne hissettiğimiz sadece fiziksel ve duygusal değil, aynı zamanda zihinsel olarak da bizi net bir şekilde etkiliyor. Daha sonra Amerikan ordusu az önce konuştuğumuz deneyi daha da ileriye taşıdı. Merak ettikleri şey şuydu, duygularımız vücudumuzun dışında hatta uzağında bulunan canlı hücreler üzerinde bir etkiye sahip olabilir mi? Merak ediyorlardı o kadar. Hatta olmayacağına inanıyorlardı. Ancak Heart-Mit Enstitüsü tarafından yapılan araştırma onlara cesaret vermişti. Sonuçlar 1993 yılında Advances dergisi tarafından açıklandı. Şöyle deniyordu. Katılımcıların ağzından DNA örnekleri alındı ve dış ortamdan izole edilerek binanın başka bir yerine götürüldü. Sonra katılımcıların duygularını değiştirebilmek için onlara farklı fotoğraflar gösterildi. Bu fotoğraflar komik, savaş içerikli, şiddet ve sanatsal fotoğraflardan oluşuyordu. Yani duygu skalalarının farklı seviyelerine maruz bırakılmışlardı. Sonuçlar gerçekten inanılmazdı. Çünkü DNA'lar sanki halen kişilerin vücudundaymışçasına tepki veriyorlardı. Ve deney boyunca deney tüpünün içindeki DNA sürekli katılımcılardan uzaklaştırıldı. Önce birkaç metre, sonra biraz daha, sonra biraz daha ve 500 kilometreye kadar uzaklaştırıldı ama halen kişinin duyguları deney tüpünün içindeki DNA'yı etkiliyordu. Atom saati kullanıldı ve bu etki anlık olarak gerçekleşiyordu. Sonuçta şöyle dedi bilim insanları, bir bedenin başladığı ya da bittiği kesin bir nokta yoktur. Bu deneyin bir benzeri Moskova'daki Pavlov Psikoloji Enstitüsü tarafından da gerçekleştirildi ve aynı sonuçlar alındı. Bu deneyleri bu kadar uzun ve ayrıntılı aktarmamın sebebi rezonans alanımızın ne kadar önemli olduğunu görmen için.
Bu deneyler çünkü kişinin oluşturduğu alanı, yani o hisleriyle oluşturduğu frekansların hem kendi DNA'sını hem çevresini uzaklıktan da bağımsız bir şekilde ne kadar etkileyebildiğini gösteriyor. Ve distopik kitapların ünlü yazarlarından Aldous Huxley'in çok güzel bir sözü var. Dünyanın gerçeklerini onlardan kaçarak yakalayamazsınız. Peki şimdi tüm bunların ışığında isteklerimizi nasıl yöneteceğiz? Gel ona bakalım. Rezonans kanunu isteklerimizi yönetmenin temelinde doğru frekansta olmanın yattığını söylüyor. Bunu zaten artık anladık. Bu isteklerimizin gerçekleşmesi için duygusal ve zihinsel olarak onlarla uyum içinde olmamız gerektiğini söylüyor. Yani bilincin ile daha çok kazanmak istiyorum derken bilinç altında para kötüdür, zenginler açgözlüdür gibi inançlar varsa uyum gerçekleşmiyor ya da iyi bir ilişki istiyorum diyorsun ama erkeklere güven olmaz, kadınlar şöyledir gibi inançlar besliyorsun. İşte bu isteklerine ulaşmanı engelliyor. Kitap diyor ki rezonans kanunu size her zaman evet der. Her zaman inancınızı onaylar. Asla size karşı çalışmaz. Öfkelendiğinde ya da kötü hissettiğinde soyutlanmış ya da hayatın akışından kopmuş hissedersin. Aslında olan tam da budur. Sevgi, şükran, minnet duygularına yönelirsen tekrar hayata bağlanırsın. Sevgi, minnet ve şükran duygularına sahip kişiler 300 bin kat daha fazla bağışıklığa sahipler. Kendine inan ve hayatının yönünü değiştirmeye başla. İç dünyanda sahip olduğun her şey dış dünyada seni bulacak. Bizler aralıksız olarak yayın halindeyiz. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerimiz sürekli rezonans alanımızı programlıyor. Ve kuantum fiziğine göre bir olayın gerçekleşme olasılığı geçmişten gelen teklif dalgası ile gelecekten gelen uyum dalgasının karşılaşmasıyla oluşur. Yani sen bugün ne düşünüyorsan gelecekte onunla karşılaşıyorsun. Hayatımız bunu doğruluyor aslında. Ve Pierre Frank isteklerimizi yönetmek için şu adımları öneriyor. 1. Netleştirme. Bunu daha önce birçok kitapta, kitap özetinde konuştuk. İlk adım ne istediğini net bir şekilde belirlemendir diyor. Belirsiz istekler belirsiz sonuçlar doğurur. Net ve spesifik olmak çok önemlidir. Örneğin daha çok para kazanmak istiyorum. Yeterli değildir. Bunun yerine aylık gelirimde 30 bin lira artış istiyorum demelisin. 2. Odaklanma. İkinci adım istediğimiz şeye odaklanmaktır. Bu pozitif düşünce ve vizyonlarla yapılabilir. İstediğini gerçekleşmiş gibi hayal etmelisin. Mesela yeni bir ev almak istiyorsan o evde yaşamayı hayal et. Odalarını, kokusunu, neler yapacağını, ailenle, sevdiklerinle o evin içinde neler yaptığını, nasıl bir manzarası olduğunu hayal et. 3. Duygusal uyum. İsteklerine karşı olumlu duygular beslemektir bu. Olumlu duygular yüksek frekanslı enerjiler yayar ve isteklerini kendine çekersin. Bir örnek, sağlıkla ilgili bir isteğin varsa sağlıklı olduğunda hissedeceğin mutluluğu ve enerjiyi düşün. Az önceki örnekleri hatırla. Bu duyguya girdiğinde bütün bedenindeki hücreler de buna uygun hareket edecek. Ve rezonans alanın bununla uyumlu olacak. Dördüncüsü inanç ve güven. Dördüncü adım isteğimizin gerçekleşeceğine olan inancımızı korumak. Şüphe ve korku rezonansı bozar. İsteklerimizin gerçekleşmesini engeller. Örneğin işinizde başarılı olmak istiyorsanız kendinize güvenin ve başarıya ulaşacağınıza inanın diyor. Bunu nasıl yapacaksın? Ekstra hiçbir yeteneğe ya da bilgiye ihtiyacın yok. Sadece şu ana kadar inanmıyorduysan ya da şüphe duyuyorsan bunun geçerli bir sebebi yoktu. Kendince senaryolar üretmiştim. Burada da yeni bir senaryo üretebilirsin. İnanabilirsin. İnanmak demek bütün hücrelerini buna göre programlayacak. Ve o enerjiyle yaşamaya başlayacaksın. O da senin eylemlerini değiştirecek. Ve başka bir önemli başlık. Rezonans alanlarıyla çalışmak. Rezonans alanlarıyla çalışmak isteklerimizin frekansına uyum sağlamak için çok önemli. Frank, rezonans alanlarını yönetmek için bazı stratejiler öneriyor. Şimdi bir de bunları konuşalım. Ve Buda'nın çok güzel bir sözü var. Bugün düşündüğün şeye yarın dönüşürsün. Peki nasıl dönüşürüz? Hadi gel bakalım. Günlük rutin ve alışkanlıklar. 1. Meditasyon ve farkındalık. Her gün 10 dakika meditasyon yaparak başlamalısın diyor. Yani bu meditasyon pratiğine. Meditasyon zihnini sakinleştirir ve frekansını yükseltir. Nasıl olur bu? Meditasyon anında sadece sahip olmak istediğin hayata ya da onun bir bölümüne odaklanırsın. Olur mu olmaz mı diye düşünmezsin. Sadece kendini orada hayal edersin. Ve bir süre sonra bilinçaltın bunu gerçekmiş gibi kabul eder. Kitapta bununla ilgili birçok örnek var. Gerçek hikayelerden bahsetmiş. İkincisi olumlamalar. Her sabah ve akşam olumlamalar yapmalısın diyor. Bunu ben de senelerde birçok insana söylüyorum. Olumlamaların illa böyle net bir işte standardım olmalı. Hayır. Kendi kendimize doğru şeyleri söylüyor olmak yeterlidir. En önemlisi kendimizi sevmektir. Kendimizden razı olmaktır. Kendimi sevmekte zorlanıyorum diyorsan sadece şunu düşün.
Trilyonlarca ihtimal içinden Allah seni yaratmaya değer gördü. O seni sevdi. O halde senin kendini sevmen için başka bir sebebe ihtiyacın var mı? Asla yok. Sen kendini seversen başkalarının seni sevmesi çok ama çok kolaylaşır. Olumlamalara özel birkaç video çektiğim için burada çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama o videoların da linkini paylaşıyor olacağım. Üçüncüsü şükran pratikleri. Burası o kadar önemli ki sevgili dost. Günlük olarak şükretmek rezonans alanınızı çok olumlu etkiliyor. Mesela burada bir pratik önerisinde bulunuyor. Her akşam yatmadan önce o gün için minnettar olduğunu 3 şeyi yaz diyor. Ve buna şunu ekleyebiliriz. Her sabah uyandığında en çok şükretmek istediğin 3 şeyi düşün. İlk aklına neler geliyorsa onlara biraz odaklan. Belki çocuğun gelecek, belki işin gelecek, belki işte eşin gelecek, belki annen baban ya da işte bunların hepsi. Ve onlara bir odaklan. Onlar hayatında olduğu için ne kadar şükrediyorsun. Göreceksin sadece bunlar bile enerjini muazzam derecede etkileyecek. Sevgi ve muhabbet dolduracak hayatına. Dördüncüsü görselleştirme. Meditasyona biraz benziyor ama inanılmaz önemli bir olay bu. İsteklerini görselleştir diyor. Günlük olarak isteklerini gerçekleşmiş gibi hayal etmelisin diyor. Bu rezonansını isteklerinle hizalar ve onları kendine çekmeni sağlar diyor. Ve burada bir örnek veriyor kitaptan. Yeni bir ev almak isteyen bir çift her gün o evde yaşadıklarını hayal ederek kısa sürede hayallerindeki evi almayı başarmıştı diye anlatıyor. Burada tabii bütün hikayeleri veremeyeceğim ama ben buna %100 inanıyorum. Kendi hayatımda çok fazla karşılığı var. Birçok danışanımla yaptık bu çalışmaları biz ve gerçekten şu anda sanki o eve, o arabaya sahipmiş gibi düşlemek ama her gün düzenli yapmak bunu. Konu ne olduğu fark etmiyor bu arada. Daha fit olmak, işte iyi bir arabaya ya da ilk kez sahip olacaksan yeni bir arabaya bindiğini, o anahtarın sana uzatıldığı anı, başarmışlık duygusunu, onun içinde oturduğunda, direksiyonu tuttuğunda o arabanın içindeki kokuyu hissetmen, o başarmışlığı hissetmen olur mu olmaz mı diye düşünmeden sanki bir film izler gibi. Her gün bunu sürekli tekrarlaman bir süre sonra sahiplik duygusunu hissetmeni sağlar. İşte bu bambaşka bir güçtür. Ve benim çok hoşuma giden kendi uygulamasından bahsediyor. Kısaca söyleyeyim. Diyor ki bugün en büyük hayalini düşün. Ve sanki o gerçekleşmiş gibi hisset. Bunun için de şöyle bir pratik yap. Evinin uygun bir odasında otur. Her gün 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika şu pratiği yap. Sanki arkadaşların ya da ailenden sevdiğin işte birkaç kişi gelmiş ve seni kutluyor. Nasıl başardın diyor. Sanki sana böyle bir soru sormuş ve sen orada büyük bir coşkuyla anlatıyorsun. Şunları yaptım, bu şekilde başardım, işte şu yollardan geçtim gibi. Her gün bunu tekrarlarsan diyor, muhteşem değişimlere hazır ol ve ben buna %100 inanıyorum. Bunu da eğitim verdiğim ya da koçluk yaptığım birçok insanla denedik. Kendi hayatımda da çok ciddi sonuçları var. Yine görselleştirme ile ilgili çok önemli bir şeyden bahsediyor. Ayna nöronların gücünü kullanmak. Burada bir örnek var. Dennis Waitley ki Uluslararası Konuşmacılar Onur listesinde yer alır kendisi. 80'li yılların sonlarında sıra dışı bir çalışmaya imza atıyor. Waitley olimpiyat sporcularından müsabakaları öncesinde performanslarını gözlerinde canlandırmalarını ve zihinsel olarak öğrettiği şekilde tekrarlamalarını istiyordu. Çalışmadan yüksek verim alabilmek için sporcular biyolojik geri bildirim makinelerine bağlanmıştı. Sonuçlar muhteşemdi. Çünkü katılımcılar bunu sadece zihinsel olarak yapmakla kalmamıştı. Onlar bu tekrarları yaptıkça kasları bunu gerçek gibi algılamıştı. Yani müsabakayı gerçekten yaşıyormuşçasına, gerçek performans anında verecekleri tepkileri vermişlerdi. Bunu makinenin raporlarından çok net bir şekilde görebiliyorlardı. Madem şüphenin bulunduğu yerde inanç, inancın bulunduğu yerde şüphe barınamıyor. O halde başarılı olmak, kazanmak için neden bunu yapmayasın ki? Waitley'in çalışması o günler için bir devrim niteliğindeydi ama bugün birçok bilimsel çalışma ile desteklendiği için çok daha yaygın bir şey zihinsel antrenman yöntemi ya da görselleştirme. İlk olarak Parma Üniversitesi'nden Profesör Giacomo Rizzolatti ve ekibi 96 yılında yaptıkları bir çalışmayla bunu kanıtladılar. Ayna nöronlar var zihnimizde ve beynimizin bazı bölgeleri motor süreçlere dair anılarımızı depoluyor. Ayna nöronlar denilen bu sinir hücreleri daha önce hiç deneyim sahibi olmadığımız konularda bile bazı süreçleri tekrarlamamızı sağlıyorlardı. Yani bir şeyi seyretmiş olsak da, kendimiz yapmış olsak da, yapan birini büyük bir odakla izlemiş olsak da o nöronlarımız tarafından kaydediliyor ve bir süre sonra bunu tekrarlamaya devam ettiğimizde sanki gerçekten yaşıyor, yaşamışçasına ya da sahip olmuşçasına tepkiler veriyoruz. İşte bu o kadar önemli bir bilgi ki. Şimdi bu bilginin ışığında neden her gün bu görselleştirmeyi yapmayasın ki? Öyle değil mi? Ve
Yavaş yavaş sona gelirken kitaptan çok özel notlar ve uygulamalar aktarıyor olacağım. Öncelikle Franz Kafka'nın çok güzel bir sözü var. Zamanınızı bir engel arayarak geçirmeyin. Çünkü belki de o engel en başından beri yoktur. Gerçekten de böyle. Ben de yıllardır insanlara şunu diyorum. Ya bugüne kadar kendine inanmamak için ne kadar çaba sarf ettiysen inanmak için o kadar sarf edeceksin. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Bir süre %100 başarılıymışsın gibi, süper sonuçlar alıyormuşsun gibi davran. Böyle biri ne hissederse buraya odaklan. Zaten sonuçlar çok kısa süre içinde değişecek. Şimdi kitaptan çok önemli bulduğum bazı pasajları aktaracağım. Endişeler ve kaygıların zihinsel girdabından kurtulamıyorsan bu enerjiyi yayan ortamdan uzaklaş ya da bir anlığına da olsa fiziksel olarak ortamını değiştir. Stres altındayken ne düzgün bir şekilde düşünebilirsin ne de bilinçli kararlar verebilirsin. Uyumadan önce haberleri dinleme ve pozitif enerjini bulmak için kendine yoğunlaş. Yeni bir etkinlik, düşünce ya da inanç kısa zamanda gerçek halini alır. Çünkü beyin yeni verilere uyum sağlar. Sadece yeni ve istenen inanışlarla meşgul olduğunda istenmeyen kalıpların önüne kendiliğinden geçmiş olursun. Çünkü aynı anda iki rezonans alanı oluşturamazsın. Dinlediğin müzik ne kadar uyumlu ve safsa sen de o güzellik ve iyilik kadar rezonans oluşturursun. Ya da buna uygun bir rezonans oluşturursun. Kendine saygı duy ve kendini kabul et. İdeal bir rezonans alanı oluşturmanın en ideal yolu işte budur. Ve yine harika bir tavsiye var. İlgi ve takdirle ilgili bir rezonans alanı oluşturmak için bir kağıda ya da işte bir ajandaya kendinle ilgili gurur duyduğun ne varsa yaz. Aklına geldikçe listeye eklemeler yap ve bu kağıdı ya da ajandayı mümkünse yanında taşı. Ara ara gözden geçir, oku ve yenilerini ekle. Eğer kendine değer vermez ve saygı göstermezsen hiç kimse sana karşı saygılı ve düşünceli davranmayacak. Ama sevgili dost, eğer bu uygulamayı yaparsan hayatında çok hızlı değişimler olacak. Lütfen video biter bitmez kalem kağıdı al ve gurur duyduğun her şeyi yaz kendinle ilgili. Titreşim enerjini yükseltmek için karşındaki kişinin iyi yönlerine odaklan. Başka bir insanla rezonans halinde olmak bir insan için en büyük başarıdır. Gerçekte diğer kişide aradığın kendinden başkası değildir. Aşkla ifade edilen şey kişinin kendine duyduğu aşkı tanımak ve kendinle hem de karşındaki kişiyle bir olmaktır diyor. O kadar güzel şeylerden bahsediyor ki. Ve şu an etrafındaki insanları incele diyor. Nasıl bir enerji yaydığını anlayacaksın. İlişkiye dair fikirlerini gözden geçir. Bir ilişkiye açık mısın? Artık tekrar tekrar yaşamak istemediğin şeyler nelerdir? Sevdiğin kişiyi gözünde canlandırdığında hoşuna gitmeyen imgeler var mı? Güçlü ve güçsüz yanlarını gözden geçir. Ve sen bir ilişkiye neler katabilirsin? Ne verebilirsin? Harika bir söz daha var. Eğer bir şeye sahip değilsek onunla ilgili rezonans alanını henüz oluşturmayı başaramamışızdır. Helen Keller'ın yine çok güzel bir sözü var. Gerçek mutluluk kendinle uğraşmaktan değil, hayatı bir hedefe odaklamaktan gelir. Kendi rezonansını oluşturabilmek için aşağıdaki soruları yanıtlamalısın diyor. Gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacım var? Ne olmadan yaşayamam? Kendimde en çok neyi seviyorum? Kendimden gizlediğim neler var? Hangi özelliğimden utanç duyuyorum? Hangi konuda kendimi yargılıyorum? Diğer kişilerin benim hakkımda bilmediği şey ya da şeyler nelerdir? Neyi gizli tutmak zorunda hissediyorum? Tam olarak yaşamaya çekindiğim özelliklerim neler? Bu sorulara vereceğin yanıtlar gerçek isteklerini ve korkularını ortaya çıkaracak diyor. Bunları ne kadar inkar edersen et, kendinden o kadar uzaklaşırsın işte. Onlarla ne kadar bütünleşip kendini tanırsan o kadar özgür olursun. Unutma, sen muhteşem ve eşsizsin. Bilinç altında bastırılmış eski inançlarını keşfetmek için de şunu öneriyor. Çocukken insanların seni azarlarken söylediği şeyleri hatırla ve bir kağıda ya da ajandaya yaz. Kendine zaman ver. Herkes hayatında böyle cümleleri duymuştur. Sadece hatırla ve yaz. Sonra incele. Ne hissediyorsun? Ve sana söylenenlerin hangilerini doğru kabul etmişsin? Kimse senin kötülüğünü istemiyordu. Bunu böyle düşün diyor. Bu listeyi yazarken mutsuz, rahatsız hissedebilirsin ama lütfen devam et. Aslında çok uzun zamandır içinde bu hislere tutunuyordun ve onları çok uzun zamandır taşıyordun zaten. Bırak ortaya çıksınlar, onlarla bir yüzleş. Artık kurtulma zamanı ama kurtulmak için de önce onları görmelisin. Ne kadar tuhaf inançlara sahip olduğunu
ve onların sana başkaları tarafından verilmiş olduğunu, şu veya bu sebeple kabul etmiş olduğunu göreceksin. Ama onları değiştirme gücünü de içinde bulacaksın. Başka bir alt başlık, olumsuz cümlelerin yerine olumlu cümlenizi yazın. Şimdi burada çok güzel bir pratik var. Örneğin asla yapamazsın yerine eğer bir şeyi gerçekten istersem onu yapabilirim. İşte bunu kolaylaştırmak için şunu düşün diyor. Sana bu cümleleri sarf eden insanlar da çocukken bu sözlere maruz kaldılar. Yani birileri sana asla yapamazsın dedi ya ve sen de bunu satın aldın ya bir inanç olarak. Onlara kızma. Öfkeli ya da kızgın olma. Onlar sadece bildiklerini uyguladılar. Hırs ve öfkeye tutunduğun sürece negatif kalıplardan ya da düşüncelerden kurtulamazsın. Sana bu negatif sözleri söyleyen kişiye bu negatif cümlelerin yazılı olduğu kağıdı verip arkanı dönüp gittiğini gözünde canlandır diyor. Yani önce yaz bir kağıda, sonra da gülümseyerek arkanı dönüp gittiğini hayal et. Yeni olumlu cümlelerini yüksek sesle ve açıkça söyle. Sun Tzu'nun çok güzel bir sözü var. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Affetmekle ilgili de çok güzel şeyler söylüyor. Affetmedikçe kendi hayatını yaşamana engel olmuş olursun. Başına gelen haksızlıkları düşündükçe onlardan kurtulamazsın. Affetmediğin her insanın hayatın üzerinde bir gücü olur. Veda etmek istediğin olay ve kişileri yaz, sonra da tek tek üstünü çiz. Vedalaşmak özgürleştirir. Her affediş yeni bir başlangıca zemin hazırlar diyor. Geçmişi yargılamadan değerlendirmek son derece önemli. Yargılamayı boş ver, üzerini çiz ve onlarla vedalaş. Aksi takdirde yarın dünün ve bugünün aynısı olacak. Olanlar oldu, yaşanan yaşandı ve yeni şeyler yaşayabilmek için sadece sana ne öğrettiğine bak. Yaşadıkların, sana yaşatılanlar sana neler öğretti, neler kazandın, hangi engelleri aştın, hangi problemleri çözdün. Bunlara odaklan ve yeni bir rezonans alanı oluşturmaya çalış. Hepimiz ihtişamımızı gerçekleştirmek için doğduk. Ve bu sadece bazılarımızda değil, her insanın içinde yer alıyor. Her insan kendisi için en iyisini seçmeyi hak ediyor. Senin için en yeni ve en güzel rezonans alanını oluşturmanı çok ama çok isterim. Bitirirken her zaman olduğu gibi Filistin'deki kardeşlerimizi hatırlatacağım. Onları asla unutma. Onları dualarında unutma. Onlar hakkında konuşmayı, onlar hakkında paylaşımlar yapmayı unutma. Onları ne kendi gündeminden ne başkalarının gündeminden çıkarma. Boykotu sakın ha bırakma. Boykot çok büyük bir güç. Gücün nispetinde onlara maddi yardımlar yapmayı da lütfen ihmal etme. Bir sonraki hafta yeni bir kitap özetinde, muhtemelen Milyoner Aklın Sırları kitabında buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.